Dostlarım merhaba, ben Oğuzhan, Düş Yola YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoyu paylaştığım sırada kanalım 7000 aboneyi aştı. Bu keyifli yolculuğa çıkarken bizi destekleyip videolarımı beğenen, yorum yapan tüm dostlarıma sonsuz teşekkür ederim. Yeni gelen dostlarımız da her zaman söylediğim gibi hoş geldi, şeref verdi. Nisan ayının ikinci hafta sonunu EfeAv'ın düzenlediği Bushcraft festivalinde geçirdim. Bushcraft için doğada minimum ekipman ile hayatı idame becerileri kazanma disiplini diyebiliriz. Festival bir gece 2 gün kamp konaklamalı olarak İstanbul Kilyos'taki Doğada Yaşam Okulu'nda gerçekleşti. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen çok değerli katılımcıların, markaların, alanında uzman eğitmenlerin, atölyelerinin de yer aldığı inanılmaz faydalı bir organizasyondu. Sizinle biraz sonra ilk bölümünü paylaşacağım atölye, İsveç'ten gelen Johan Skullman'ın eğitimi. Johan Skullman, İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde 30 yıl boyunca hayatı idame eğitimleri vermiş, askeri ekipmanlar üreten ve bunları zor koşullarda test eden departmanlarda çalışmış deneyimli bir subay. Halihazırda ünlü outdoor, giyim ve ekipman markalarının testlerini yapıp danışmanlık hizmeti vermekte ve marka elçilikleri yapmaktadır. Kendisine kapanış konuşmasında doğada yaşadığı en büyük hayati riski sorduğumuzda o topluluk içinde anlatılamayacak askeri bir deneyim olduğunu söyledi. Bundan da muhtemelen sıcak temas yaşadığını anlıyoruz. Kendisinden izin alarak yayınladığım bu deneyimde 2 farklı kamp çantasında taşıdıklarını ve bu çantalara ekipmanların yerleştirilme sırasını anlatacak. Bushcraft Festivali sırasında 2 gün boyunca toplam 8 oturumda Johan Skullman'ın Türkçe çevirmenliğini yapan arkadaşım Hayri Alperen Piyade'ye de bu videoya verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. İngilizce bilmeyen dostlarım, videoyu izlerken merak ettikleri bölümü ve sorularını dakika ve saniye belirterek lütfen aşağıya yorum olarak bırakmaktan çekinmesinler. Videoya devam etmeden önce kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Hello. Are you ready? I'm not. We are becoming a great team now because I have the best interpreter that can give you the thing in Turkish so that you understand if I'm a little bit unclear in my English. And that is a much better combination than me talking Swedish. Biraz ben çevirmenlik yapacağım. Bu 3. seansımız olacak. O yüzden hani kaçırdığı şeyleri ben yine ekliyorum bir öncekilerde konuştuklarını. Hani benim İsviçre konuşmamdansa onu Türkçe size çevirmesi daha iyi diyor. İngilizce anlatacak, anlayanlar zaten anlar. Anlamayanlar için ben çevirmenlik yapacağım. We are going to talk a little bit about not outdoor products, but how you bring products together to become a functioning system. And to understand that a little bit, we perhaps need to start with who I am. And actually, in the first group, there was one guy asking before we started, how come you are so interested into outdoors? And that's quite reasonable to explain. Yani ürünlerden çok ürünlerin kullanım amaçlarına yönelik konuşuyorum. Hani ürünün markası değil, ürünün kendisindeki kullanım amacının yönüne göre. İlk ekipten birisi hani nasıl bu işe girdin diye sordu. Biraz ondan başlayacağım diyor. My outdoor life started with my dad. He took me like that and then into a backpack. Benim outdoor sevdam hani nerede başladı? 5 aylıkken babası alıp ormanın içine bırakmış. Yani doğaya bırakmış. Onlarla birlikte yaşıyor öğrenmiş. And then I had the opportunity to go with mom and dad because I was only 5 months old, so I didn't have anything to say about the stuff. And we were living out in the forest, so it meant that we were very close by. And of course I'm very happy for that today. 5 aylık olduğu için kendisi yaptığı bir şey. Genelde hep onlara bağlı olarak yaşamış. Köy var, ormana yakın bir yerde yaşadıkları için de sürekli doğaya açık bir alanda, hani olanaklara hep açıkmış ailesiyle birlikte. When you grow up in the countryside, then you realize how exciting and interesting it is with everything that has to do with the forest. And my father and my brothers, they were running orienteering as competition. And of course that made me very curious about that also. Kırsal alanda yaşadığınız zaman hani ormana yakın bir yerlerde merak etmeyi güdüsü daha çok artıyor ve 2 tane abisi varmış. O abileri birbirleri arasında yön bulmayla alakalı yarışma yaptıkça, birbirlerine çekişmeye girdikçe daha çok merakı artmış.
I started to learn how to use the map and compass at a very early age, and I'm very grateful for that today, because navigation is perhaps one of the very most important skills that you can have. It's not only about using map and compass, it's also about navigating in life, making decisions, analyzing things, sometimes with some certain amount of time, but sometimes in a very quick decision to what next, what to do, and so on. Harita ve pusula kullanmayı, yön bulmayı çok küçük yaşta öğrenmiş bu hayatından dolayı. Yön bulmayı sadece doğada değil, patikalarda gitmekte değil, aynı zamanda şehir hayatında karar vermek için de kullandığını ve hani hayatta da yönelik her türlü şeyi sadece harita ve pusula olarak değil, yön bulma, karar verme için de kullandığını, yani doğayla hayat iç içe olarak. And I will come back a little bit later on why navigation is such an important thing. Growing up, being very curious and spending a huge amount of time in the forests, and also of course getting my first acquaintments with the Swedish mountains. It was time for doing going into the military service, and that was meant to be 15 months as a conscript, and then I would go to university and study. Yön bulma konusunun önemine sonradan geleceğim diyor. Öncelikle hani doğa hayatına yaşıyor, ormana girişteki merakından kaynaklı yaşantısının nasıl değiştiğine dair ve devam eden şeylerden hani askeriyeye katılıp yönünü öyle devam ettirmek, 15 aylık bir eğitim sürecinden okula gitmek yerine askeriye devamıyla alakalı konuşacak. I realized that since I ended up in a reconnaissance and intelligence unit, that being curious was a very good thing. But I needed to be very structured, and I learned also how to analyze things. And that's what intelligence is all about. How to find things out and find if it's reasonable or not. Meraklı olmasının askeriyede de işe yaradığını, istihbarat birimine katılıyor askeriyede. Orada bir şeyleri merak ederek bir şey bulmanın, değişik şeylerle karşılaşmanın kendisine kattığı, bunların hepsinin meraka dayalı olarak yapıyor. Analitik düşünmeyi öğreniyor istihbarat içinde. Ve bunların hepsini birleştirdiği zaman da merak en başta, en küçüklükten askeriyenin içine kadar hala meraklıyım demek. Yani en baştaki şey merak. I spent 31 years almost in the military service of the Swedish Armed Forces, and that meant that I got quite some time to spend in different environments that I liked the most. Askeriyede 31 yıl yapıyor, çalışıyor ve bundan dolayı farklı bölgelerde, farklı çeşitlilik olan yerlerde çalışma şansı buluyor. And besides the actual things that we were doing in a unit, collecting information, we were also very soon into being a part of development and putting up requirements for soldiers' protective clothing and all the hardware that we were using. And perhaps some of those hardware are not used for civilians, but tents, sleeping bags and backpacks are of course pretty close to what we are using in regular outdoor. İstihbaratın dışında aynı zamanda işte araştırma geliştirme, ürünlerle alakalı, askeriyede kullanılan ürünlerle alakalı araştırma geliştirme departmanında da bulunup hani çoğu şeyin sivil hayatta kullanılmadığını ama hani kendilerinin üzerine geliştirip sonrasında sivil hayata entegre edilmesiyle alakalı çalışmalarda bulunuyor. Yani askerliğinin öncesinde anlattığı 9 yılı normal servis, ondan sonra geri kalan 22 yılında da intelligence olarak istihbaratta çalışıyor. Ve istihbaratta çalışırken de işte bu ekipmanları, bu tarz ekipmanların geliştirmesiyle alakalı ekip içinde bulunuyor. To be of a kind of good effect, we needed to learn more, so we were sent off for other types of education besides the military ones.
And in my case, I become a physiologist and also learned a lot about functional design and textile and material techniques. Normal askeri eğitiminin dışında başka eğitimlere de gönderilmiş ve bunun sayesinde fizik açısından eğitim almış. Bu da ona hani malzemenin kendisini, fiziksel yapısını öğrenmesine katkı sağlamış. Bunların hepsi ürün geliştirmekle alakalı bir altyapı sağlayabilmek için. And also during those years we were just to be able to test things and to come up with good solutions, also brought into very close contact with what if you don't have any equipment. So survival training was a very important part of that. And Ürünleri test edip hani onlar üzerinde çeşitli testler yapıp onlardan gelen geri feedbacklere dayanaraktan bilgi vermenin dışında ekipman olmadığı zaman nasıl hayatta kalır mı da yaşadık ve ona göre hayatta idame ile alakalı eğitim aldık. And it doesn't happen overnight, but I became a survival instructor and got to know all kinds of environments around the world in exchanges with other countries. But in the same time, very fortunate and happy that I come from the northern parts in Scandinavia. Hi, how are you? Because we have 4 seasons and we have the challenge in those 4 seasons that we can benefit from when we actually go to rainforest, stone desert, sand desert or whatever we go, if we go on altitude or whatever. Ben bir gecede hayat idame eğitmeni olmadım. Bunlar sürekli farklı ülkelerde gezdim, farklı ülkelerle bilgi alışverişinde bulunduk. Bir yandan güzel olan şey de İskandinav en kuzeyinde olan İsviçre'de yaşamış olmam diyor. 4 mevsimi de yaşayıp farklı mevsimlerle bir anda işte yağmur ormanına girip bir anda kayaların olduğu bir yere tırmanmayı, diğer yanda çöle iklimini yaşayabildiğim için daha çok tecrübe kazandım. And then that's about it more or less looked like for those years. So it was training, practicing, testing and going to, of course, our conflict areas where Sweden has been involved in Central Asia and in Africa and other places. I was getting close to 50 years old and then the very great risk of driving a desk, so I realized that retiring was perhaps the best, and then I went into this fantastic thing of outdoor and outdoor in general. Yeah. Servisi içinde farklı şeyler test edilmiş, öğrenmiş, eğitim almış, onlara geri dönüş sağlayıp bunlar üzerinde deneyim sağlıyor. Belli bir yaşa geldikten sonra işte 2010 demişti, masa başı göreve geçmesi isteniyor. Masa başı göreve geçmek yerine emekli olmayı tercih ediyor ve bu tarz ürünlerle alakalı araştırma, geliştirme yapan firmalara öncülük edip eğitmenlik yapıyor. So in 2010 I started to work with a lot of companies up in Scandinavia for product development, and this part is a very important part for me, so I was quite consistent that we should keep a good contact with the end users through events and also through running courses, and because when you develop things there are 2 ways of doing it. Either you do it for yourself or you do it for the people who likes it and wants to use it and who wants to be satisfied. 2010'da araştırma geliştirme yapan bir firmayla çalışmaya başlıyor. Orada işte bu tarz etkinliklerin kullanıcıyla iletişime geçmenin nasıl önemli olduğunu ortaya koyuyor ve o yüzden bu tarz etkinliklere gelerek kullanıcılarla iletişime geçerek onlardan geri dönüş alarak ürünleri nasıl geliştirebileceğine dair çalışmalar yapıyor. And of course that was quite exciting, leaving the military service and starting to work with this, but I brought a couple of good things, I believe, and that was never to look at one single product unless you put it together with other products. And then in the end, most important of everything, it needs to cooperate with you
as a human. And if it's something that's common for a group, it needs to cooperate with the group. So you optimize the effect of the things. Askerin bana kattığı şeylerden biri de hani tek bir ürüne bağlı olmamak. Hani ürüne bakarak karar vermemek. Ürünün diğer ürünlerle etkileşimine, ürünün bir grup içinde kullanımındaki etkileşimine bakarak karar vermenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. So what we are going to do now is we are going to look at two backpacks. They may seem a little bit different from each other, and of course they are, but they are fulfilling more or less the same needs. They have two slightly different purposes. I would like to point out the effect of easy access. When you need to get in reach of something, for what reason do you actually want it? For what reason do you need to place it in a certain way? İki farklı çantaya bakacağız. Aslında yaklaşık aynılar ama ufak tefek farklılıkları var. Buradaki en önemli olay kolay ulaşımla alakalı. Hani neye ne zaman kolay ulaşım sağlamamız gerekiyor? Neyi ne için kullanıyoruz? Kolay ulaşımda olması gereken şeyler ne? Öyle başlayıp çantanın içine doğru girecek. Ben bir şey sorabilir miyim? Çok pardon. Here's a question. Programla ilgili yön bulma artı çanta düzeni aynı program içinde. Şu an yön bulma dediği orada navigasyonu yanlış çevirmişler biraz. Olay çanta düzeni aslında navigation, yön bulma orada hani biraz daha anlattığı konular yani. Okey, anladım. Yarın atıyorum bir tane bugünkü 35 kişilik gruplar halinde yapılıyor bu eğitimler. Hepsi aynı. Yarın bir tane eğitim var, onda kişi sınırlaması yapılmamış. O da aynı şey mi? Farklı bir şey, özet geçecekmiş orada. O da özet geçmiş, okey. Okay? Yeah, very good. To start off with, there are three extremely important needs that we have to actually survive. Üç önemli şey var hayatta kalmak için. And the first one is a need that we actually can be without for 3 weeks. İlk olan şey 3 hafta onsuz olamayacağımız bir şey. Yani 3 hafta boyunca olmasa da olur diyebileceğimiz bir şey. If we are not working too hard, we can actually be without this for 3 weeks. What is that? Çok yoğun çalışmıyorsak, çok sert enerji harcamıyorsak 3 hafta boyunca onsuz yapabiliriz dediği bir şey. Food they are saying. Yeah, Evet. correct. Food. And then we have actually the same statement for something that we actually can be without for 3 Aynı days. şekilde 3 gün boyunca bir şeysiz yaşayabiliriz diyor. Bu üçün Water. Yeah. Yeah. And of course, if we push things, if we overdo things, we can actually reduce that time dramatically. Bazı şeyleri çok zorlarsak, kendimizi çok zorlayıp fazla enerji harcarsak tabii o süreler daha da düşecektir diyor. The final one is only 3 minutes. Sonuncusu sadece 3 dakika. 3 dakika bir şey olmadan hani Air to breathe. And it's quite similar to actually the need of blood and blood circulation, because if you cut an arterial blood flow, that's one of the major ones, you have approximately 2.5 to 3 minutes before it's over. hava ile birlikte kan dolaşımı ve işte bir ana damarın kesilmesinde çıkacak olan kanın da aynı şekilde hava ile birlikte 2,5-3 dakikalık bir süresi var sizi öldürmeden önce. The difference with air, food, water and food is that you can actually manage if someone helps you. So without blood, it's a little bit hard. Someone needs to help you very fast at least. Kan ve su, yemek arasındaki fark da su ve yemekte başkası size yardımcı olabilir ama kan çıktı mı bir şey olmuyor yani geri dönüşü yok. So remember these 3 needs in a kind of priority for easy access. Ve kolay ulaşımda olmasını gereken 3 şey bunlar diyor. Yani. I mentioned one very important skill, and that was navigation. En önemli özellik hani bir kişide olması gereken yön bulma, navigasyon. It's actually a kind of micro navigation to get into how you pack your backpack and how you actually know where everything is. Navigation, hani mikro navigasyon, yön bulma, hani neyin nerede olduğunu, bir çantanın içine neyi nereye koyduğunu bilmen gerektiği ile alakalı. So in the same way as you in nature find your way to a lake where you can find water, or to a nice sheltered place to have a campsite,
you find your way to your stuff inside the Aynı backpack. şekilde doğadayken bir göle gidip, bir nehre gidip su alıp ya da işte bir kamp alanında kendine barınak bulmakla çanta içindeki eşyaların nerede ne olduğunu bilmek de aynı şey. So then I would like to push two extremely important skills that you need to be able to do with your own Yani hands. iki önemli şeye değinmek istiyorum diyor. Can you help me to find them? We have been talking about them. Diyor, yön bulma, navigasyon ya da işte kolay ulaşım. Diğer ikisi. Örnek verebilir misiniz diyor. Yani bir yaralanma oldu, bir şey oldu. İlk yardım. First aid. First aid. Extremely important and something you actually can of course get a friend for a lifetime if you save someone's life. Yani başkasının hayatını kurtarırsanız ömür boyu bir arkadaş edinmiş olursunuz. And then we have a third one that Ve sonuncu, probably üçüncüsü, the reason why we are able to be here today as Homo sapiens. burada hani insan olarak, homo sapiensler olarak burada bulunmamızı sağlayan şey. What is it? Sosyal olmak. Bilgi. They are saying socialization, information, How to make Bilgi edinme. fire? how to make a fire, Yeah. information about. And also with the fire comes also the use of the cutting edge, the tool of a knife. And of course when we modernize the knife, we come out with an axe and we also come up with a saw. So how to use the tools? Çeliğin yapılmasına, bıçak olmasına, bize hani başka şeyleri yapmamızı olanak sağlayan el aletleri ve And with tools we can make a lot of things. We can build and we can use the knife as the best symbol because with the knife we also make fire with the fire steel. araç gereçlerle çok şey yapabiliriz. Bir şeyler inşa edebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Bıçakla göstermenin sebebi bıçakla ateş yakmanın kolaylığı, bıçakla bir şeyleri şekil vermenin kolaylığından dolayı bıçak bir sembol olarak kullanılıyor diyor üçüncüde. So, okay, with those backgrounds, we now look at the first backpack. Anlattıklarımızın hepsini düşünerek çantaya geçiyoruz. And you have already told me what our needs are and our most important skills. So, what do we need to have easy access to? Give me some Neye examples. ihtiyacımız olduğuna dair konuştuk. En kolay ulaşımda olması gereken şey ne? He's saying fire, water. Kolay ulaşımda olması gereken şeyler. We pick them as they have come, and we can start with the first aid. İlk yardımla başlayabiliriz. Because if something happens, you need to be able to conduct free airways, CPR, heart-lung saving, and of course you need to be able to stop a serious bleeding. Bir şey olduğu zaman ilk başta hani açık hava solunumu, ondan sonra göğüs masajı, kalp masajı ve turnike yapabilmek için en yakında bulunması gereken şeylerden biri ilk yardım. In those cases you cannot start looking for things Öyle bir şey olduğu zaman bir şey aramaya çalışmamanız en kolay yerde olması gerekiyor. and open your backpack and think, where did I put it, and so on. Yani neyi nereye koyduğunu bilmen gerekiyor ki öyle bir durumda bu neredeydi diye bakınma. Because then you have already lost 1 minute, 1.5 Onu minutes. bakarken zaten bir dakika kaybettiğin için ilk yardımın süresi geçmiş oluyor. So a tourniquet for Tourniquet. stopping the blood flow, Kanamayı durdurmak için. and then you need a qualified. This is just a example of O da başka bir another çeşidi kind of a tourniquet, plastikten. so Yine that you turnike stretch olarak fully kullanılabilir. and then wrap around, İyice gerip and you go sardığın zaman full way. So that two simple examples. iki farklı örnek. A qualified blood stopper is something that you actually press into the wound and that expands and also coagulate the blood. Burada kan durdurucu şeyler tampon gibi çalışıyor. Yaranın içine sokuyorsunuz, kanamayı durduruyor. And you cannot achieve that with a Biraz regular daha dressing askeri düzeyde onlar. because it will bleed through
And Normal then you herhangi have bir, to add kıyafet another one, kullandığın zaman onu another one. sağlayamaz ama bunlar özel üretim olduğu için onu koyduğun zaman kanı durduruyor. Şişiyor. Orada kanamanın devam etmesini engelliyor. Normal şartlarda tampon da kullanıyorlar aynı şekilde. And to stay safe in contamination and so on, you use a pair of rubber gloves. Başka birine yardım ederken bir bakteri geçişini, kandan bir hastalık geçişini engellemek için de eldiven. This is the extended part of the first aid kit, and that's actually only for your self-care. Bu da sadece kendi Minor blisters, minor ufak yaralar, cuts, ufak kesikler için. and that you can keep them clean and avoid infections and so on. Kesikleri temizlemek için, enfeksiyon olmasını önlemek için kullanabileceğiniz ufak tefek ilk yardım seti. So, Diğerleri gibi. first aid at your service. Thank you. Okay, after first aid, what do you need easy access to all the time? Sürekli erişimde olması gereken şey ne? Drinking small amounts frequently is much better than drinking larger amounts every third or fourth hour, because you just leave that to waste and you will pee it out. 3-4 saatte bir çok fazla içmektense sık sık ufak ufak yudumlar almak daha faydalı. And just to point out how important it is to have easy access to water on the go, so that you don't have to stop every single time to boil water and so on. You have a water purifier, Sürekli temiz easy suya ihtiyaç- access, and filtreli. this one filters in most places on the planet all the viruses, bacteria, and threats of protozoals. Of course, it has its limitations again in some places where you have serious microorganisms and amoebas that actually can go through, and takes another kind of filtering. Dünyadaki çoğu yerdeki suyu temizleyebilecek çeşitli bir filtre bu diyor. Yani çoğu bakteriye, mikroba karşı önlem var ama tabii diyor hani bazı şeylerde farklı tipte bir üst seviye filtreleme kullanmakta yarar var diyor. Afrika ve Orta Asya'da hani kullanılmasını pek önermiyor. Daha çok Kuzey Yarımküre'de bu tarz olanı hani nerede kullanırsan kullan sıkıntı yok. It's very important also, of course, in your own surroundings to examine the water so it's not close to agriculture areas and so on with a lot of chemicals and stuff. But otherwise, in nature, when you basically have those threats of, for example, the carcasses from an animal laying in the water, spreading E. coli bacteria that makes your stomach sick and so on, this is fine. And of course, combined with boiling, it's just two safe way of cleaning water. Yani doğada etrafınızdakilere de dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tarımsal alan varsa, kimyasal bir döküm bir şey varsa ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Suyun içindeki bir ölü hayvanın yayabileceği bir bakteriye karşı bu yeterli. Ekstradan bir de onu kaynatırsanız daha da temiz bir su elde etmiş olursunuz. The good thing with this is it's very rational and very quick, and that's what you want when you're on the go. Hızlı bir şekilde temizlik yapması. So you fill it up with half a liter Yarısına kadar like that. dolduruyorsun, You open the lid a little bit Kapağını and biraz then açıp you press it, bastırıyorsun, Through. filtrelemiş oluyor. and the filter at the bottom have now filtered the water that's inside the inner Temizlenmiş compartment to be drinkable. Ve içilebilir hale geliyor. And my normal habits is that, okay, one filtering, fill it up, and then the remaining filtering stays in this one, Ben ready to normalde drink. yarısını filtreleyip oraya dolduruyorum. Geri kalan bir daha filtre yapıp içinde tutup hala hazırda kalmasını sağlıyorum. This filter can be replaced Değiştirilebilir bir filtre. when you are not longer able to actually push it through, because Eğer it's itememeye jammed. başlamışsan değiştirilme vakti gelmiştir diyor. then it's time to change it.
And that's normally after 160 to 180 liters Yani of water. 160-180 litre suya kadar da temizlik yapabiliyor yani bayağı bir kullanımı var. So that was the water. Su var, sudan sonra What happens if we lose 2% of our normal content of water inside the body? vücudumuzdaki suyun %2'sini starts. kaybedersek ne olur? It starts dehydration, and Susuzluk başlar ve a loss of 2% means a loss of 20% in physical performance. %2 su kaybı %20 performans düşüklüğüne It's sebebiyet quite veriyor. much. And it actually points out how serious it is to keep the water balance. And then every third or fourth bottle, see to that you add on some glucoses for the blood sugar, so that you also keep on thinking smart. Yani su dengesini sağlamak gerekiyor. %2 kaybı korumak gerekiyor. Aynı şekilde 3-4 şişeden sonra da bir içine glikoz, yani şeker ekleyip kan şekerini de düzenli tutup hani kafanın dengesini sağlamak gerekiyor. And Testere. and this one comes without an engine, Motorsuz geliyor. Yani so you have çift to yönlü be the engine çalışabilen motorlu yourself. testerelerin kendi dişi. So it's a human-driven chainsaw, and it's İnsan highly gücüyle efficient. çalışan elektrikli testere. If you work too hard with it, of course you get exhausted, but you need to practice with it so that you find the pace. Çok hızlı yapmaya çalışırsanız tabii yorulursunuz ama pratik yaptıkça nasıl kullanacağını And also if you cross it like this böyle around the log, çaprazlarsanız you can use it to pull the log. evet, To your campsite. kütüğü onun içine takıp çevirdiğiniz zaman çekmek için de kolaylık sağlar bu. If you want to learn more about that one, it's called the Nordic pocket saw, and you can find information Daha çok about it. fazla bilgi almak istiyorsanız orada adı yazıyor. Nordic Pocket Saw. And Araştırıp alabilirsiniz. And the Mora, you can look at it here, of course, also. And the Mora knives you can see at this place. So Mora bıçaklarının olduğu yerlerde oluyor. we will look at some of the other tools Başka I şeylere could de refer bakacağım. to Gene later. kolay ulaşımda. Why on earth did I put two Bunu niye buraya Nordic koydum walking acaba? sticks into the backpack? To build and make a shelter with a tarp. Bir barınak Excellent. tarpla birlikte bir barınak yapabilmek için. Anything else you can use them for? Başka ne için kullanılabilir? Or if you have broke any place of your body, Yeah, you can improvise for a splint. Hani kırık But bir of yere course destek you can yapmak also için. use them for walking. Yani normal aslında onlar yürüyüş polları. And what's so good with having these poles when you're walking with a backpack? Çantayla yürürken iki tane polun olmasının güzel yanı nedir? for balance, Balance, safety. If it's raining, it gets slippery. Güvenlik açısından da yağmur yağıyorsa kaygan olabilir. If you're walking uphill, you get some help from Yukarı the upper doğru eğimli body. yürüyorsan hani yardımcı oluyor. If you're walking downhill, you get some support. Aşağı doğru yürürken de yine destek alarak yürümeni sağlıyor. If comes beer, hit the What? if comes the beer, hit the head. Yeah, yeah. Doink. And when you're crossing a creek, you can actually point out all the loose stones inside the creek instead of stepping on them and then falling over. So you can decide already from the start which one to put your foot on. Bir akarsuyu nehri geçerken de hani yerinden oynayan taş var mı yok mu nereye basacağını görebilmek açısından da dürtmek için kullanılan bir şey. Böylelikle nereye bastığını, sağlam yere bastığını görebiliyoruz. And as you already have mentioned, all the improvisation you can make with these are of course excellent. But the main thing is actually to use them while walking. Perhaps not all the time, but in many cases it encourages blood circulation. You avoid edemas in your hands where they swallow up, or even your feet swallowing up, thanks to that. Yani ana kullanım yeri yürüyüşte destek sağlaması. Kollardaki anevrizma yani oluşacak bir şişliği ve ayaklardaki aynı şekilde sağlayıp hani dengeyi kurup tek bir yere yüklenmemeyi sağlaması.
2 tane olmasının da önemli olduğunu söylüyor bu arada. Yani tek bir taneyle yürüyüp dengeyi bir yere çok yüklenmemek gerekiyor. İsmi neydi? Nordic Walking Pole muydu? Yok o normal pol. Yürüyüş şeyi. Nordic. Diğeri Nordic Pocket Saw diye geçiyor. O zincir kesme. There's a lot of Nordic. So. Bunun amacı biraz hani soğuk bölge olduğu için kaymaya altında şeyleri var, pedleri var. Ve hijyenik şeyler. Hygienics and simple stuff that you keep easy access to is that you Yeah, never sure, know yeah. when you have to go and so on, and that needs to be easy access. Yani ne zaman tuvalete gideceğini bilemeyeceğin için onun da kolay bir yerde olması gerekiyor. Dig a hole and get rid of it because it's not that nice for people coming after you. Tuvaleti yapmadan önce bir şeyi kazıp ya da yaptıktan sonra onu kapatmak, hani nerede ne zaman kimin geçeceği belli olmaz. Doğaya korumak lazım diyor. If you for some reason need to leave your backpack in the night, you just wrap a hanger to it so that you can find it. So it's very obvious where it is. Gece bir yerde çantayı bırakmak gerekiyorsa ufak bir ışık ya da fosforlu bir şey takarsan. And I will giving you some extra examples when we look at this backpack. Bunun But çantanın içinde başka hani yukarı konacak kolay ulaşımdaki hijyenik malzemelerle alakalı başka örnekler de var. all the things you have to do is always ask yourself, okay, when do I need it? Why do I need it? And find a way of putting it so that you actually can fulfill the requirements of easy access. Her zaman kendine niye ve neden buna ulaşmam gerekiyor, ne zaman ulaşmam gerekiyor diye sorup ona göre hani kolay ulaşımda olacak şeyleri kendinize göre belirlemeniz. What would you say about other things that should be now? Başka kolay Because you see, ulaşımda, I haven't opened the main compartment yet. daha ana yeri açmadan bunlar hep kolay I want to ulaşımdaki şeyler. protect that. Orayı hala hani bunların hepsi ana kompartımanı açmadan korumak istediği şeyler. Dostlarım, bu videoyu izleyerek doğada işinize yarayacak faydalı bilgiler edindiğinizi ve keyifli vakit geçirdiğinizi umut ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için çan sembolüne tıklamayı, videoyu beğenmeyi ve dilediğiniz yorumu yapmayı lütfen unutmayın. Ben Oğuzhan, bu videonun ikinci bölümünde Düşyola YouTube kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.